İktisatçılar insanların ihtiyaçlarını sınırsız fakat bu ihtiyaçlara cevap verecek olan mal ve hizmet miktarını sınırlı olarak tarif etmişlerdir. Buna gerekçe olarak kaynakların sınırlı olması gösterilmiştir. Şu ana kadar iktisat ilmi de bu sınırlı kaynaklardan yola çıkarak sınırsız ihtiyaçları karşılama ilmi olarak tarif edilmiştir. Esasında insanın ihtiyaçlarının sınırlı, ihtiraslarının sınırsız olduğunu ifade etmiştik. İnsanın ihtiyaçları konusunda yanılan iktisatçıların bir diğer yanılgısı da kaynakların sınırlı olduğu kanısındadır. Esasen sınırsız olan ihtiyaçlar değil, kaynaklardır. Biraz dikkatli bakınca dünyada ve uzayda sınırsız kaynaklara sahip olduğumuzu görmek mümkündür. Etrafımızda atıl duran bu kaynakları devreye sokmak için sadece ihtiyaç duyulan bilimsel araştırmaların ve yatırımların yapılması yeterlidir. Sahip olduğumuz bilgi birikimi arttıkça kaynaklardan istifademiz de katlanarak artmaktadır. Tükenmeye başladığı söylenen bir kaynağın yerini bilgi ve teknolojide sağlanan gelişmeler sayesinde bir başka kaynak almaktadır. Dünya hem sınırsız hem de sürekli yenilenen kaynaklara sahiptir. Bu kaynakları kullanıp kullanmamak, yok edip etmemek bizim elimizdedir. Asıl bugün kontrol altına alınması gereken insan nüfusu değil, bu kaynaklara dünyadaki doğal dengeleri bozacak şekilde zarar verenler ve onları kendi kontrollerinde stoklayanlardır. Ayrıca sınırsız olan kaynakları açığa çıkartmak için para muhakkak bir tahrik unsuru olarak kullanılmalı ve emek devreye konulmalıdır. Bugün geliştirilecek ekonomi politikalarının gayesi ekosistemi bozmadan nasıl olur da sınırsız olan kaynaklardan gerektiği kadar istifade ederiz olmalıdır. Diğer taraftan tüketilen malın miktarı arttığında marjinal fayda eğrisi azalacaktır. Dolayısıyla nüfus arttıkça tüketim eğrisi artacak, ancak bu artış nüfus artmasından kaynaklanan üretim artışının altında kalacaktır. Ekonomilerde emeğin devreye konulmasının önündeki engeller, başta sermaye engeli olmak üzere kaldırıldığında, birim zamanda bir bireyin üreteceği katma değer, tüketeceği miktara oranla daha da büyüktür. Esasında potansiyel olarak her birey kendi tükettiğinden daha fazlasını üretecek güce sahiptir. Milli ekonomi modeli, kaynakların sınırsız, insan ihtiyaçlarının ise sınırlı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, üretime odaklandığından daha fazla tüketimin yeterli denge düzeyine taşınmasına odaklanmıştır. Bugün milli ekonomi modelinin insana eğilen ve merkezine insanı koyan, bu yaklaşımını benimseyen tek bir kurum var. Bağımsız Türkiye Partisi. Milli ekonomi modelinin yazarı ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucusu olan Profesör Doktor Haydar Baş, kurulu dünya düzenine olan farklı yaklaşımıyla BRICS ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyanın gündemine oturmuştur. Bağımsız Türkiye Partisi'nin tüzüğünde yer alan model, bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Hüseyin Baş'la Türkiye ve dünya gündeminde temsil edilmektedir.